Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Güneş-Mars kavuşumu var. Sevgili koçlar, 9 Ocak'ta gökyüzü tam anlamıyla bir güç sınavı yaratıyor. Oğlak Burcu'ndaki Güneş ve Mars kavuşumu, kariyer alanınızda güçlü bir odaklanma, hedefleriniz için ciddi bir atılım enerjisi getiriyor. Siz zaten doğuştan savaşçısınız. Şimdi bu savaşın yönü mesleki başarı, statü ve otoriteyle yüzleşme alanına kayıyor. Ancak bu kez durum biraz karmaşık çünkü bu kavuşum Yengeç burcundaki retro Jüpiter'e karşıtlık yapıyor. Koç burcundaki Kiron'a da kare yaparak gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşturuyor. Bu tablo kariyer hedefleriniz ile özel hayatınız, hatta içsel güvenlik ihtiyacınız arasında büyük bir gerilimi temsil ediyor. Bir yandan daha fazlasını başarabilirim, daha yukarılara çıkmalıyım diyorsunuz. Öte yandan iş dünyanızda ya yine aynı şekilde hayal kırıklığı yaşarsam diyen o eski ses yeniden yükseliyor. Bu kavuşum haritanızın en yüksek noktası olan 10. evde gerçekleşiyor. Yani hayatınızın yönüyle, toplumsal duruşunuzla, mesleki itibarınızla ilgili. Bu dönemde çok net bir şekilde artık görünür olmalıyım duygusunu hissedeceksiniz. Uzun süredir ertelediğiniz bir projenin adımını atabilir, liderlik rolüne geçebilir ya da kariyerinizde dönüm noktası sayılacak bir karar verebilirsiniz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta bu enerjiyi kanıtlamak yerine inşa etmek için kullanmanızdır. Çünkü Mars burada sadece hız değil, sorumluluk bilinci de ister. Karşı tarafta yani gökyüzünün dip noktasında Yengeç burcundaki retro Jüpiter var. Sizi geçmişe, aile temalarına, duygusal güvenlik ihtiyacınıza geri döndürüyor. Bu dönemde başarının bedeli konusu ön plana çıkar. Belki kariyerinizde ilerlerken aileden yeterince destek görmediğinizi hissedebilirsiniz. Belki de evle ilgili bir sorumluluk sizi profesyonel planlardan uzaklaştırıyor. Retro Jüpiter diyor ki köklerinizi unutmadan büyüyün. Eğer geçmişte duygusal bir eksiklik yaşadıysanız şu anda bunu başarıyla telafi etmeye çalışabilirsiniz. Ama dikkatli olun, bu sizi hırsın gölgesine sürüklemesin. Jüpiter ile ise Kiron'la kare açıda ve gökyüzünde büyük bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Kiron şu anda burcunuzda ilerliyor. Yani bu gerilim doğrudan sizin öz algınızı, kimliğinizi, varoluş mücadelenizi etkiliyor. Bir süredir kendi yolunuzu çizerken geçmişte yeterince iyi olmadığınız hissiyle yüzleşiyor olabilirsiniz. Şimdi o yara yeniden tetikleniyor. Belki bir otorite figürü, bir patron, ebeveyn ya da eş size daha fazlasını yapmalısın diyor. Siz de içinizdeki eski yarayı duyuyorsunuz. Ama bu sefer kaçmak yerine o yaranın içinden geçmek gerekiyor. Çünkü şifanın anahtarı artık başkalarına değil, kendinize inanmanızda. Bu tek kare sizden 3 şey istiyor. Sınır bilinci istiyor. Önce başkalarının beklentilerine değil, kendi kapasitenize göre hareket edin diyor. Duygusal köklerinize bağlı kalın diyor. Aileyle, geçmişle, duygularla barışın ama onlara esir olmayın diyor. Ve kendinizi savunma cesareti göstermenizi istiyor. Başarıyı dışarıdan onayla değil, içsel bir güvenle tanımlayın istiyor. Unutmayın, Koç burcu olarak sizin en büyük gücünüz başlatma cesaretinizdir. Ama bu kez gökyüzü diyor ki cesareti olgunlaştır. Tepkiyle değil, bilinçle savaş. Bu süreçte işte ya da toplum önünde görünür hale gelme fırsatınız olacak. Yalnız otoriteyle çatışmalar, patronla fikir ayrılıkları olabilir. Ev, aile, ebeveynlerle ilgili eski konuların yeniden gündeme gelmesi mümkün. Kendi değeriniz konusunda bir sınav bu. Gerçekten ne kadar inanıyorum kendime sorusunu soracaksınız ve cevaplayacaksınız. Köklerle de bir yüzleşme getirebilir. Bu geçmişle barışma süreçlerini tetikleyebilir. Bu gökyüzü size bir meydan okuma getiriyor. Aynı zamanda da inanılmaz bir güç veriyor. Eğer şimdi bir hedefiniz varsa, bir proje, bir yön değişikliği, bir karar, bunu sabırla ve stratejik biçimde ilerletin. Ama her adımda şu soruyu kendinize sorun. Bu beni daha güçlü bir versiyonuma mı dönüştürüyor yoksa eski bir korkumu mu besliyor? Cevabınız sizi büyüten yöndeyse işte o zaman Kiron'un yarası şifaya dönüşür ve siz hem profesyonel anlamda hem de ruhsal anlamda bambaşka bir seviyeye çıkarsınız.
9 Ocak'taki tek kare siz koçlar için bir dönüm noktası. Bu enerji kolay değildir ama büyütücüdür. Artık eski kimliğinizi savunmak yerine yeni bir güç tanımı yapma zamanı. Geçmişin sizi tanımlamasına izin vermeyin. Çünkü bu gökyüzü diyor ki cesaretin en büyük şifan olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Güneş-Mars kavuşumu var. Sevgili boğalar, 9 Ocak'ta gökyüzünde Güneş ve Mars kavuşacak ve güçlü bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu açı kalıbı sizin için hem zihinsel hem de ruhsal bir dönüm noktası anlamına geliyor. Oğlak Burcu'nda Güneş ve Mars kavuşacaklar. Hayatınızda yeni bir yön verme, büyük bir hedef belirleme ve kendi potansiyelinizi kanıtlama arzusunu tetikliyor. Ama bu enerji sadece dışsal bir başarıya değil, inançlarınızı, değerlerinizi ve dünya görüşünüzü yeniden yapılandırmaya davet ediyor. Bu kavuşum haritanızın 9. evinde gerçekleşiyor. Bu ev zihinsel ufkunuzu, akademik konuları, eğitimleri, yurt dışı bağlantılarını, yayıncılığı ve hayat felsefenizi temsil eder. Şu anda bir konuda daha fazlasını öğrenme, uzmanlaşma veya kendinizi kanıtlama isteğiniz çok güçlü olabilir. Kimi boğalar için bu yeni bir eğitimin başlangıcı anlamına gelebilir. Kimileri içinse uzun süredir ertelenen bir seyahat veya vizyon değişikliği gündeme gelebilir. Ama bu enerji sizi rahatsız edecek kadar iddialı olabilir. Çünkü Mars burada konfor alanını terk et diyor. Oğlak ise bunu planlı, kontrollü ve sorumlu şekilde yap diyor. Yani evrenden gelen mesaj şu: genişle ama disiplinsizce değil. Tek evrenin karşıt noktasında ise Jüpiter var. Yani Mars Güneş kavuşumu Jüpiter'e karşıtlık yapıyor ve Kiron'la da kare açıdalar. Jüpiter 3. evinizde, zihin trafiğiniz bu dönemde çok yoğun olabilir. Eskiden inandığınız bazı düşünceler, bakış açıları veya iletişim biçimleri artık sizi desteklemiyor olabilir. Retro Jüpiter bilgiye yeniden bak diyor. Belki kardeşlerle, yakın çevreyle ya da akrabalarla ilişkilerde büyümek yerine sürekli eski kalıpları tekrarlıyorsunuz. Şimdi bu kalıpları fark edin. Bir fikir, bir bakış, hatta bir kişisel algı artık büyümenize engel oluyorsa onu dönüştürme zamanı. Bu dönem iletişimle ilgili sınavlar da getirebilir. Sözleriniz daha keskin, ifadeleriniz daha güçlü olabilir ama unutmayın, bu enerjiyi savunma yerine paylaşım için kullanırsanız çok daha yapıcı sonuçlar alırsınız. İşte tek karenin odak noktası Koç burcunda ilerleyen Kiron, yani 12. evinizde. Bu çok özel bir konum çünkü 12. ev bilinçaltını, korkuları, bastırılmış duyguları ve geçmişte olan görünmez bağları temsil eder. Bu dönemde farkında olmadan sizi geriye çeken bir iç sesle karşılaşabilirsiniz. Belki geçmişte yanlış yapmamak adına çok şeyden vazgeçtiniz. Belki başkalarının beklentilerini o kadar içselleştirdiniz ki artık kendi inanç sisteminizi unuttunuz. Kiron burada size diyor ki, kendi iç dünyandaki yargıçla yüzleşmeden dış dünyada gerçekten özgürleşemezsin. Bu yüzleşme kolay değil. Ama şifa da tam burada. Artık başkalarının doğrularına değil, kendi içsel bilginize güvenmeye başlamalısınız. Bu tek ara sizden denge istiyor. Korkularla dürüstçe yüzleşin diyor. Yapamam, geç kaldım diyen sesle barışın. O ses sizin düşmanınız değil, öğretmeniniz. Bilginizi paylaşın, öğrendiklerinizi başkalarına anlatın. Çünkü bilgi paylaşıldıkça köklenir. Kendi hakikatinize de sadık kalın. Başkalarının düşüncelerini değil, kendi sezgilerinizi rehber yapın. Bu süreçte fark edeceksiniz ki asıl engel dışarıda değil, kendi zihninizde. Oğlağın hedef odaklı enerjisiyle birleştiğinde bu farkındalık sizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Eğitim, seminer, akademik konularda önemli başlangıçlar yapabilirsiniz bu süreçte. Yurt dışı bağlantılı işler, yeni vizyonlar, yayıncılık faaliyetleri olabilir. Kardeşler, yakın çevre veya iletişim alanında fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Bilinçaltı korkularınız görünür hale gelebilir. İnanç sisteminizi sorgulama,
Gerçekten buna mı inanıyorum yoksa bana öğretildiği için mi böyle düşünüyorum gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Bu anda zihninize bir dönüşüm başlayacak. Güneş ve Mars size hedef verirken Jüpiter bu hedefin temellerini sorgulatıyor. Kiron ise sizi geçmişte bastırdığınız bilgelikle buluşturuyor. Artık öğrenme şeklinizi değiştiriyorsunuz. Bu süreçte sezgisel farkındalık çalışmaları, meditasyon, dua, namaz ya da yazmak, çizmek, resim yapmak size çok iyi gelir. Çünkü 12. evdeki Kiron şifayı sözle ve farkındalıkla dile getirir. Sevgili boğalar, 9 Ocak'taki bu gökyüzü gündemi sizin zihin, inanç ve ruhsal denge arasında yeniden hizalayacak. Belki içinizde bir çatışma hissedeceksiniz. Belki hangi yöne gitmeliyim diye soracaksınız. Ama unutmayın, bu gökyüzü sizi cezalandırmıyor, sizi özgürleştiriyor. Bu dönemde atacağınız her bilinçli adım geçmişteki sessiz korkuların zincirini kıracak. Evren sizden sadece bir şey istiyor. Kendinize inanmanızı. Bildiğinizi değil, gerçekten inandığınızı yaşayın. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Güneş-Mars kavuşumu var. Sevgili ikizler, 9 Ocak'ta gökyüzü sizlere güçlü bir içsel dönüşüm süreci getiriyor. Oğlak burcundaki Güneş-Mars kavuşumu derinlerde bastırdığınız arzular, güç meseleleri ve kontrol alanlarında sizi uyarıyor. Bu kavuşum tam anlamıyla güçle sınav enerjisini temsil ediyor. Ama bu güç dışsal otoriteyle değil, kendi iç dünyanızla ilgili. Bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek, bir konuda kontrolü elinize almak istiyorsunuz. Fakat bu kez mesele sadece ne yaptığınız değil, neden yaptığınız. Çünkü bu enerji motivasyonlarınızı çıplak bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu kavuşum sizin haritanızın 8. evinde gerçekleşiyor. 8. ev krizleri, dönüşümü, ortak kaynakları, borçları, mirasları ve duygusal bağların gücünü temsil eder. Burada Güneş ve Mars birleştiğinde hayatınızda bir dönemi kapatıp yenisini başlatmak istersiniz. Ancak bu başlangıç genellikle bir bitişin ardından gelir, bir döngü tamamlanıyor ve siz kontrolü yeniden tanımlamak zorundasınız. Bu dönem finansal ortaklıklar, krediler, borçlar ya da duygusal bağlılıklar konularında güçlü yüzleşmeler getirebilir. Bir tarafınız bırakmak ister, diğer tarafınız tutunur. Ama Oğlak enerjisi diyor ki gerçek gücün tutunmakta değil, sorumlulukla dönüştürmekte. Bu kavuşumun tam karşısında Jüpiter var ve Kiron'la kare açıda ve gökyüzünde büyük bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu alan öz değerinizi, içsel kaynaklarınızı, güven duygunuzu ve maddi kazançlarınızı temsil eder. Retro Jüpiter burada size çok derin bir soru soruyor. Gerçekten neye değer veriyorsunuz? Belki son zamanlarda kazançlarınızı, gelir modelinizi ya da maddi güvenliğinizi sorguluyorsunuz. Belki de birine, bir şeye ya da bir hedefe fazlaca yatırım yaptınız. Hem duygusal hem finansal anlamda. Şimdi o yatırımın karşılığını almadan önce kendi değer duygunuzu yeniden inşa etme zamanı. Jüpiter retroda sizi dışsal bolluktan içsel bolluğa yönlendiriyor. Yani zenginlik artık sadece para değil, özsaygı, özgüven ve ruhsal güç anlamına geliyor. Bu tek karenin odak noktasında ise Koç burcundaki Kiron var 11. evinizde. Bu ev arkadaşlıkları, sosyal çevreyi, grupları ve gelecek ideallerinizi yönetir. Kiron burada aidiyet ve reddedilme temalarıyla yüzleştirir. Belki bir çevrede kendinizi dışlanmış hissediyorsunuz. Belki de bir projede, ekipte ya da topluluk içinde kendimi tam ifade edemiyorum diyorsunuz. Bu transit size şunu hatırlatıyor. Gerçek dostluk, gerçek destek yalnızca kendiniz olduğunuz gibi göstermeye cesaret ettiğinizde gelir. Artık sosyal onay peşinde koşmak yerine özgün benliğinizi ortaya çıkarmanızın zamanı. Bu kolay değildir çünkü Kiron burada yarayı göstermek ister. Ama siz gösterebildiğinizde o yara artık sizi değil başkalarını da şifalandırır. Bu gökyüzü sizden 3 önemli dengeyi istiyor.
Gücü yeniden tanımlamalısınız öncelikle. Kontrolü başkalarına vererek değil, kendi sınırlarınızı koruyarak güçlenin. Değerlerinizi başkalarının onayına göre ölçmeyin. Jüpiter retroda kendi değerinizi siz belirleyin diyor. Sosyal rollerle öz kimliğinizi karıştırmayın. Topluluklar içinde var olun ama kendinizi kaybetmeyin. Bu dönem özellikle grup ilişkilerinde, ortak projelerde veya arkadaş çevresinde ben neredeyim sorusunu gündeme getirecek. Cevabı bulduğunuzda ilişkileriniz daha dürüst bir temele oturacak. Bu dönemde ortak finanslar, krediler veya gelir paylaşımıyla ilgili konular ortaya çıkabilir. Duygusal bağlarda güç, kontrol, güven temaları devreye girebilir. Sosyal çevrede fark edilme arzusu ve aidiyet krizleri olabilir. Maddi kararların arkasındaki duygusal nedenlerin farkına varabilirsiniz. Bir grubun ya da ilişkinin güç dinamiğini çözebilirsiniz. Bu süreçte en büyük sınavınız gücü elinizde tutmak değil, paylaşarak güçlenmek olacak. Yani hem ilişkilerde hem maddi konularda ben ve biz dengesini kurmanız gerekiyor. Bu gökyüzü sizi dönüşüme çağırıyor ama korkutucu bir yıkım değil bu, bilinçli bir yeniden doğuş. Kiron'un Koç'taki konumu size şunu fısıldıyor. Kendini göstermekten korkma. Çünkü özgünlüğün senin en güçlü silahın. Sevgili ikizler, 9 Ocak'taki bu güçlü tek kare hem içsel hem dışsal anlamda güçle tanıştırıyor sizi ve evet bu kolay bir süreç değil. Ama hatırlayın tek kareler baskı yaratır çünkü evren sizin potansiyelinizi görür. Şimdi sizden istenen şey korkularınızı yönlendirebilmek, değerinizi sahiplenebilmek ve kendinizi sosyal alanda dürüstçe ifade edebilmek. Gökyüzü size diyor ki gerçek güç kendin olmaktan geçer ve siz bu farkındalığa ulaştığınızda hem finansal hem duygusal anlamda yepyeni bir güç alanı inşa edersiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Güneş-Mars kavuşumu var. Sevgili yengeçler, 9 Ocak'ta gökyüzünde oldukça güçlü, hatta kadersel nitelikte bir enerji açığa çıkıyor. Güneş ve Mars Oğlak Burcu'nda kavuşuyorlar. Tam karşısında ise sizin burcunuzdaki retro Jüpiter bulunuyor. Bunlar bağlanarak Koç burcundaki Kiron'la kare açı yaparak bağlanıyorlar ve bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu yapı sizin için özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve kariyer hedefleri alanında güçlü bir farkındalık yaratıyor. Bu dönem hayatınızda ben ile biz arasındaki dengeyi sorgulayacaksınız. Bir yandan bağ kurmak, anlaşılmak, anlaşmak, derin bir birliktelik yaşamak istiyorsunuz. Ama diğer yandan artık sizi yoran veya sınırlandıran ilişkilerde değişim kaçınılmaz hale geliyor. Bu kavuşum haritanızın 7. evinde yani ikili ilişkiler alanında gerçekleşiyor. Güneş burada bilinçli farkındalığı, Mars ise eylemi, cesareti ve çatışmayı temsil ediyor. Birlikte olduklarında ilişkilerde büyük kararlar, yüzleşmeler, hatta kırılma noktaları ortaya çıkabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa bu kavuşum o ilişkinin geleceğini netleştirir. Belki artık birlikte bir adım atma zamanı gelmiştir. Belki de uzun süredir biriktirdiğiniz bir öfke şimdi görünür hale gelir. Ama unutmayın Oğlak Burcu olgunluk ve sorumluluk ister. Bu nedenle bu enerji sizden reaksiyon değil bilinçli tepki bekler. Yani duygularınız yoğun olsa bile kararlarınızı anlık bir öfkeyle değil uzun vadeli hedeflerinize uyumlu bir biçimde vermelisiniz. Tek karenin karşı ucunda yer alan retro Jüpiter sizin burcunuzda yani tüm olayların merkezinde aslında siz varsınız. Bu dönem sizin kimliğiniz, kişisel gelişiminiz ve hayata bakışınızla ilgili derin bir içsel sorgulama getiriyor. Bir süredir kendi değeriniz, emeğiniz ve sınırlarınız konusunda kararsız hissetmiş olabilirsiniz. Retro Jüpiter şimdi size diyor ki kendine inanmayı yeniden öğren. Belki de ilişkilerde fazla verici davrandınız. Belki de birinin duygusal güvenliğini sağlamak adına kendi ihtiyaçlarınızı bastırdınız. Şimdi bu dengeyi yeniden kurma zamanı. Jüpiter burada size genişleme fırsatı sunuyor ama önce ben kimim sorusuna dürüst bir cevap istiyor. Ve bu tek karenin odak noktasında Koç burcundaki Kiron var. Yani haritanızın 10. evinde yer alan Koç Kiron. Bu ev kariyerinizi, toplum önündeki duruşunuzu ve kişisel hedeflerinizi temsil eder.
Bu süreçte başarılı olma, takdir edilme ve kendini kanıtlama arzunuzla ilgili eski bir yara yeniden açılabilir. Belki geçmişte çabanız görülmedi ya da bir otorite figürü tarafından yeterince takdir edilmediniz. Şimdi bu yara sizi hem motive ediyor hem de korkutuyor olabilir. Ama işte gökyüzü diyor ki bu kez aynı hataya düşme, başarı için kendini feda etme. Çünkü asıl şifa başkalarının onayında değil, kendi değerinizi bilmenizde saklı. Bu güçlü gökyüzü formu sizden 3 temel şey istiyor. İlişkilerde eşitlik istiyor öncelikle. Artık tek taraflı çabayı bırakın. İlişkilerde sorumluluk kadar saygı da olmalı. Kendinizi unutmayın. Biz olmanın bedeli ben olmaktan vazgeçmek değildir. Başarı tanımınızı değiştirin. Takdir edilmek değil, içsel tatmin sizi beslemeli. Bu süreç sizi hem ilişkilerde hem iş hayatında olgunlaştırıyor. Artık duygusal reflekslerle değil, bilinçli seçilerle ilerleme zamanı. İlişkilerde önemli kararlar, dönüm noktaları veya açıklamalar yaşayabilirsiniz bu dönemde. Ortaklıklarda veya sözleşmelerde yeniden yapılanmalar olabilir. Kariyerle özel hayat arasında denge arayışınız mutlaka olacak. Toplum önünde görünürlükle ilgili hassasiyetler öne çıkabilir ve kesinlikle de ben mi biz mi çatışmasını yaşayacaksınız bu süreçte. Bu gökyüzü hem kalbinizi hem iradenizi test ediyor. Ama bu bir ceza değil, büyüme fırsatı. Şimdi sizden istenen şey geçmişteki kırılmaları olgunlukla dönüştürmek. Bunu yaparken kendinizi geri çekmek yerine açık, net ve sevgi dolu bir iletişim kurun. Mars'ın enerjisi sizi dürtüsel davranmaya itebilir ama Oğlak disipliniyle sabır kazandığınızda bu enerjiye yön verebilirsiniz. Ve unutmayın, Kiron'un Koç'taki konumu yaranın güce dönüşümüdür. Yani artık geçmişte sizi kıran her neyse bugün sizi olgunlaştıracak. Sevgili yengeçler, 9 Ocak'taki bu tek kare açık kalıbı sizin için bir yeniden doğuş enerjisi taşıyor. Evet, ilişkilerde, kariyerde hatta kimlik duygunuzda güçlü bir basınç hissedebilirsiniz. Ama bu basınç sizi sıkıştırmak için değil, yeni bir kimliğe, yeni bir güce doğurmak için geliyor. Evren size şunu söylüyor. Başkalarını sevmeye devam et. Ama kendini de unutma. Çünkü bu dönemde atacağınız adımlar sadece ilişkilerinizi değil, hayat yönünüzde kalıcı biçimde değiştirecek. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, gökyüzü gündemimizde Güneş-Mars kavuşumu var. Ve 9 Ocak'ta gökyüzü sizleri oldukça yoğun ve dönüştürücü bir sürece çağırıyor. Oğlak Burcu'nda kavuşan Güneş ve Mars hayatınızın düzenini, iş temponuzu ve günlük sorumluluklarınızı mercek altına alıyor. Bu kavuşumun karşısında yer alan Retro Jüpiter, sizi bilinçaltınızla, inançlarınızla ve geçmişte bastırdığınız korkularla yüzleştiriyor. Ve bu iki enerjiye kare yapan Koç burcundaki Kiron size yön konusundaki bir şüpheyi, hatta kimliksel bir kırılmayı iyileştirme fırsatı veriyor. Bu gökyüzü adeta şöyle diyor. Hayatın yönünü belirlemeden önce hangi inançlarla yola çıktığını fark et. Bu kavuşum sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. 6. ev günlük iş yaşamını, sağlık düzenini, sorumlulukları ve hizmet alanını temsil ediyor. Mars bu evde disiplin ve efor isterken Güneş bilinçli farkındalığı arttırır. Bu enerjiyle birlikte çalışma hayatınızda ciddi bir ivme kazanabilirsiniz. Yeni bir görev, proje ya da sorumluluk üstlenebilirsiniz. Ancak bu kez nasıl çalıştığınız kadar neye hizmet ettiğinizde önem kazanıyor. Çünkü Oğlak Burcu sadece çalışmayı değil, etkili çalışmayı öğretir. Bu süreçte zaman yönetimi, disiplin, planlama ve beden sağlığınızla ilgili düzenlemeler kaçınılmaz hale gelebilir. Bir süredir sizi yoran bir tempoda ilerliyor olabilirsiniz. Şimdi evren sizden sistemli güç istiyor. Tek karenin karşıt burcunda Retro Jüpiter var. Haritanızın 12. evinde bilinçaltı, ruhsal alan, sezgiler ve gizli inançlar evi. Bu konum yüzeyde güçlü görünseniz de derinlerde bazı duygusal ağırlıklar taşıdığınızı gösteriyor. Belki son dönemde iç dünyanızda bir şeylerin sizi geriye çektiğini hissediyorsunuz. Jüpiter retro geçmişte bastırılmış inanç kalıplarını ve gizli korkuları ortaya çıkarır.
Bu yüzden bu dönem özellikle iş, sağlık alanında içsel motivasyonunuzu sorgulamanız olasıdır. Kendinize şu soruyu sorun: gerçekten neye hizmet ediyorum? Eğer yaptığınız şey artık ruhunuzu beslemiyorsa, bu enerji sizi durdurup yön değişikliğine çağırabilir. Ruhsal büyüme bazen yalnızlaşmayı getirir, ama bu yalnızlık kopma değil, yeniden bağlantı sürecidir. Ve bu tek karenin tepe noktasında Koç burcundaki Kiron var. Yani haritanızın 9. evinde yer alıyor. Bu ev yaşam felsefenizi, eğitim alanınızı, uzak yolculukları ve inanç sistemlerinizi temsil eder. Kiron burada doğru yolda mıyım sorusunu acı bir dürüstlükle karşınıza çıkarabilir. Belki geçmişte bir öğretiden, bir ideolojiden ya da bir otorite figüründen yara aldınız. Belki de kendi inançlarınızı savunduğunuzda yargılandınız. Şimdi gökyüzü sizden bu inanç yarasını şifalandırmanızı istiyor. Artık haklı olmak değil, bilge olmak zamanı. Yani bilgiyle kibir arasındaki çizgiyi fark etmek, öğrenmekle hükmetmek arasındaki farkı anlamak. Bu süreçte eğitim, yurt dışı bağlantılı işler veya hukuki konularda gündeme gelebilir. Ama her şeyin özünde tek bir tema var: hayat görüşünüzü olgunlaştırmak. Bu tek karenin sizden istediği 3 şey var. Çalışma disiplininizi yeniden yapılandırmanızı istiyor. Fazla yük aldıysanız sadeleşin, tembelleştiyseniz organize olun. Ruhsal sınırlarınızı korumanızı istiyor. Herkesin yükünü taşımayın, bazen yardım etmemek de bir şefkattir. İnanç sisteminizi güncelleyin, geçmişte size öğretilen şey değil, deneyimle öğrendiğiniz bilgiye güvenin. Tek kareler baskı yaratır, ama bu baskı sizi yetkinleştirir. Bu süreç sonunda hem zihinsel hem fiziksel olarak çok güçlü bir düzen kurabilirsiniz. Bu dönem size iş yükü artışı, yeni görevler, disiplinli çalışma getirebilir. Sağlık ve beden farkındalığında dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar, bilinçaltı şifası size iyi gelecektir. Eğitim, seyahat veya yurt dışı bağlantılı kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Gerçekle inanç arasındaki dengeyi bulma zamanı. Bu dönem fazla yük taşıdığınız alanları bırakma zamanı. Hem işte hem zihinde sadeleşirseniz Mars'ın enerjisi size büyük bir verim kazandırabilir. Oğlak burcunun öğretisi de nettir. İstikrar gerçek gücün temelidir. Ama bu istikrar içsel huzurla desteklenmezse kalıcı olmaz. Kiron'un varlığı size şunu fısıldıyor: inancınızı yeniden inşa edin. Çünkü artık hayatı eski gözlerle görmüyorsunuz. Bu farkındalıkla birlikte hem iş hem ruh yönünüzü netleştiriyorsunuz. Sevgili aslanlar, 9 Ocak'taki bu tek kare sizin için yön belirleme enerjisi taşıyor. Belki iç yükünüz artıyor, belki içsel olarak sorgulamalar yaşıyorsunuz. Ama her şey sizi daha bilinçli, daha güçlü, daha sağlam bir yön duygusuna taşımak için oluyor. Gökyüzü size diyor ki, gerçek başarı sadece başarmakta değil, doğru amaçla çalışmakta. Bu farkındalıkla attığınız her adım sizi hem maddi hem manevi anlamda olgunlaştıracaktır. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Güneş-Mars kavuşumu var. Bu süreçte yaratıcı gücünüzü yeniden tanımlayacak, kalbinizin pusulasını takip etmeyi öğreneceksiniz. Sevgili Başaklar, 9 Ocak'ta gökyüzünde oluşacak Güneş-Mars kavuşumu Oğlak Burcu'nda, tam karşısında da Retro Jüpiter var Yengeç'te ve bu iki enerjiye kare yapan Koç burcundaki Kiron. Bu gökyüzü sizler için özellikle kalp, yaratıcılık, aidiyet ve duygusal güven temalarını öne çıkarıyor. Bir yanınız güçlü, üretken ve hedef odaklı olmak istiyor. Diğer yanınız ise duygusal anlamda beslenmeye, anlaşılmaya ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. İşte bu tek kare tam bu iki tarafınız arasında denge kurmanızı istiyor. Bu kavuşum 5. evinizde gerçekleşiyor. 5. ev kalp enerjisidir. Aşkı, çocukları, sanatı, sahneyi, yaratıcılığı temsil eder. Mars burada tutkuyu, Güneş ise bilinci aktive eder. Birlikte olduklarında kalpten gelen bir şeyi somut bir başarıya dönüştürme gücü verirler. Bu enerjiyle birlikte artık bir şeyleri sadece iyi yapmak değil, içten gelerek yapmak isteyeceksiniz.
Belki uzun süredir bastırdığınız yaratıcı yönünüz yeniden canlanıyor. Belki bir proje, hobiniz ya da aşk hayatınızda bir dönüm noktasına geliyorsunuz. Ama Oğlak burcunun disiplini burada çok önemli. Eğer bir şey kalbinizden geçiyorsa ona emek vermeniz gerekiyor. Bu kavuşum size şunu söylüyor: tutku sadece hissettiğinde değil, sürdürebildiğinde gerçektir. Bu tek karenin karşıt burcunda yer alan retro Jüpiter haritanızın 11. evinde, yani sosyal çevre, arkadaşlıklar ve geleceğe dair umutlar alanında bulunuyor. Ve burada retro Jüpiter bir tür içsel geri çekilme hissettirebilir size. Belki son zamanlarda çevrenizdeki insanların enerjisiyle uyuşmadığınızı fark ettiniz ya da uzun süredir parçası olduğunuz bir grubun artık sizi temsil etmediğini hissediyorsunuz. Jüpiter retroda size şu soruyu yöneltir: gerçekten kimlerle aynı vizyonu paylaşıyorsun? Artık sosyal çevre seçimlerinizde daha bilinçli olma zamanı. Çünkü siz büyürken herkes sizinle aynı yolda yürümeyebilir. Bu dönem kimlerin gerçekten sizinle olduğuna dair net bir farkındalık getirecek. Ve bu tek aranın odak noktasında Koç burcundaki Kiron var. 8. evinizde paylaşımlar, ortak kaynaklar, derin duygusal bağlar ve dönüşümle ilgilidir. Kiron burada bağlanmak ve güvenmek temalarında eski yaraları su yüzüne çıkarabilir. Belki geçmişte duygusal veya finansal anlamda güven kırıklıkları yaşadınız. Belki de birine fazla güç verdiniz ve şimdi o gücü geri almak istiyorsunuz. Bu süreç güveni yeniden tanımlama zamanıdır. Artık başkalarına güvenmekten korkmak yerine önce kendinize güvenmeyi öğreniyorsunuz. Kiron burada size şunu öğretir: kırılganlık zayıflık değil, bilgeliktir. Bu güçlü gökyüzü sizden 3 temel denge istiyor. Yaratıcılıkla kontrol arasında denge kurmanızı istiyor. Fazla planlamak spontan enerjiyi öldürebilir çünkü. Sosyal çevrenize sınır koyun istiyor. Herkes sizin enerjinize erişememeli. Seçimleriniz ruhsal olgunluğunuzu yansıtmalı. Bağ kurarken kendinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Gerçek paylaşım karşılıklı güç alışverişidir. Bu dönemde özellikle aşk hayatınızda, yaratıcı projelerde veya grup ilişkilerinde baskı hissedebilirsiniz. Ama bu baskı sizi özgüvenli ve olgun bir hale dönüştürmek için var. Bu dönemde aşk hayatınızda tutku, yüzleşme ve karar dönemi olabilir. Yaratıcı projelerde yoğun motivasyon hissedebilirsiniz. Çocuklarla veya gençlerle ilgili konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Sosyal çevrede geri çekilme, arkadaşlık sınavları olabilir. Finansal veya duygusal paylaşım temalarında farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu tek kare sizden yaratıcı gücünüzü sorumlulukla birleştirmenizi istiyor. Artık sadece üretmek değil, ürettiklerinizde anlam yaratmak zamanı. Oğlak burcunun enerjisiyle tutkularınızı yapılandırdığınızda büyük başarılar elde edebilirsiniz. Ama bunun için geçmişte sizi tutan duygusal bağları şefkatle bırakmanız gerekiyor. Kiron'un 8. evdeki konumu size şunu söylüyor: gerçek güç başkalarına teslim olmaktan değil, kendi dönüşümünüzü yönetmekten gelir. Sevgili Başaklar, 9 Ocak'taki bu tek kare açık adıbı kalbinizle aklınız arasında güçlü bir köprü kuruyor. Bir yanda sorumluluk, diğer yanda arzularınız var ve bu iki enerjiyi uzlaştırdığınızda hem yaratıcı hem ruhsal anlamda büyük bir sıçrama yapabilirsiniz. Gökyüzü size diyor ki kalbini disiplinle birleştir. O zaman hiçbir güç seni durduramaz. Bu farkındalıkla birlikte hem ilişkilerde hem kariyerde yeni bir dönem başlayacaktır. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Güneş ve Mars kavuşumu var. Sevgili teraziler, 9 Ocak'ta gökyüzü oldukça güçlü bir enerjiyle şekilleniyor. Köklerinizi sağlamlaştırıyor, ilişkilerdeki sınırları yeniden tanımlıyorsunuz. Oğlak burcunda kavuşan Güneş ve Mars sizin için temel konuları aile, kökler, aidiyet ve içsel güven duygusunu ön plana çıkarıyor. Tam karşısında retro Jüpiter var Yengeç burcunda, sizin kariyer alanınızla, geçmişle geleceği, özel yaşamla toplumsal sorumluluklarınızı karşı karşıya getiriyor. Ve bu iki enerjiye Koç burcundaki Kiron'un kare açı yapması özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında güçlü bir farkındalık yaratıyor.
Ve gökyüzünde oluşan bu güçlü tek kare açı kalıbı artık kendi merkezini belirleme zamanı geldi diyor. Ne pahasına olursa olsun dengeni koru. Bu kavuşum sizin dördüncü evinizde. Kökler, aile, ev hayatı, içsel güvenlik ve geçmişle ilgili burası. Mars burada irade ve eylem gücü getirirken Güneş farkındalığı aydınlatır. Bu birleşim sizleri iç dünyanızda bir yeniden yapılanma sürecine davet ediyor. Belki bir süredir ailevi meselelerde, ev değişikliklerinde ya da içsel huzurunuzda bir dengesizlik hissediyorsunuz. Artık bu enerjiyle birlikte kendi alanınızı yeniden tanımlama zamanı. Kiminle aynı çatı altındasınız? Gerçekten nerede huzur buluyorsunuz? Bu soruların cevapları önümüzdeki dönemde hayat yönünüzü belirleyecek. Oğlak enerjisi size şunu söylüyor. Gerçek güvenlik dışarıdan gelmez, kendi sistemini kurduğunda doğar. Bu tek karenin karşıt ucunda retro Jüpiter var, 10. evinizde yer alıyor. Bu alan toplum önündeki statünüzü, kariyerinizi, hedeflerinizi ve sorumluluk bilincinizi temsil ediyor. Retro Jüpiter burada ben bu yolda ilerlemeye devam etmeli miyim sorusunu gündeme getirecek. Belki iş alanında bir doygunluk hissediyorsunuz. Belki de bir hedefin peşinde koşarken içsel huzurunuzu kaybettiniz. Bu dönemde geçmişte verdiğiniz kararları yeniden değerlendirme eğiliminde olabilirsiniz. Çünkü Jüpiter retroda size eski başarı tanımlarınızı gözden geçirtir. Artık başarmak değil, ruhsal olarak tatmin olmak önem kazanıyor. Kariyer alanındaki bu enerji aile ve özel yaşam dengesini test edebilir. Gökyüzü sizden net bir soru bekliyor. Gerçekten neye emek vermek istiyorum? Bu tek karenin odak noktasında Koç burcundaki Kiron var. Sizin 7. evinizde ilişkiler ve ortaklıklar alanında yer alıyor. Kiron burada ben ve biz arasındaki hassas dengeyi temsil ediyor. Son dönemde bir ilişkide, ortaklıkta ya da yakın bağınızda dengeyi kurmakta zorlandığınız bir süreçten geçiyor olabilir misiniz? Belki biri sizi anlamıyor gibi hissediyorsunuz. Belki de siz başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarınızı arka plana attınız. Kiron burada eski bir ilişki yarasını tetikleyebilir ama aynı zamanda onu şifalandırma fırsatı da sunar. Artık sağlıklı sınırlar koymayı, hayır demeyi ve duygusal bağımlılıklardan özgürleşmeyi öğreneceksiniz. Gökyüzü size diyor ki gerçek denge herkesle uyum içinde olmaktan değil, kendi hakikatinle barış içinde olmaktan geçer. Bu güçlü tek kare açı kalıbı sizden 3 şey istiyor. Köklerinizi sağlamlaştırmanızı istiyor öncelikle. Geçmişle yüzleşmekten korkmayın, orada çözülmemiş bir güven teması olabilir diyor. Kariyer yönünüzü içsel huzurla dengeleyin istiyor. Sadece statü değil, anlam da önemli çünkü. İlişkilerde gerçek bir eşitlik kurmanızı istiyor. Uyum uğruna kendi benliğinizi feda etmeyin. Bu süreçte hem özel hem profesyonel hayatınız yeniden yapılanıyor. Bir yandan ev ve aile ile ilgili konular gündeme gelirken diğer yandan ilişkilerde dürüstlük testine tabi tutuluyorsunuz. Bu dönemde ev değişikliği, taşınma veya aile içi düzenlemeler gündeme gelebilir. Kariyer yönünüzde değişim ya da geçmiş planların gözden geçirilmesi söz konusu olabilir. İlişkilerde sınır koyma, karşılıklı beklentilerin netleştirilmesi önemli olacak. Köklerden gelen sorumlulukların farkına varacaksınız. Duygusal olgunluk ve içsel güven inşanıza önem vereceksiniz. Sevgili teraziler, bu tek kare sizi içsel dengeye çağırıyor. Artık dışsal huzurdan çok içsel istikrar ön planda olacak. Aile, kariyer ve ilişkiler arasında bir iple yürür gibi hissetseniz de bu süreç sonunda çok daha güçlü bir temele sahip olacaksınız. Oğlak'taki Güneş-Mars kavuşumu size sınır çizme cesareti verirken Kiron Koç'ta siz kendini ifade etmenin şifasını getiriyor size. Bu iki enerjiyi birleştirdiğinizde artık başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendi hayat planınızı kurabilirsiniz. Sevgili teraziler, 9 Ocak'taki bu güçlü tek kare sizin için bir denge ve özgürleşme dönemi, ilişkilerde, kariyerde ve ailevi konularda ne kadar yük taşıdığınızı fark edeceksiniz. Ama bu farkındalıkla birlikte kendi kökünüzü güçlendirdiğinizde hiçbir dış etki artık sizi sarsamayacak. Gökyüzü size şunu söylüyor. Dış dünyada dengeyi bulmak istiyorsan önce iç dünyada huzuru kur.
Ve siz bu farkındalığa ulaştığınızda hem ilişkileriniz hem hedefleriniz çok daha sağlam bir zemin kazanacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili akrepler, 9 Ocak'ta gökyüzü oldukça güçlü bir enerjiyle titreşecek. Sözünüz, vizyonunuz ve gündelik yaşamınız yeniden şekilleniyor olacak. Güneş ve Mars Oğlak Burcu'nda kavuşuyor. Tam karşısında retro Jüpiter var Yengeç Burcu'nda. Ve bu karşıtlığa Koç'taki Kiron'da kare açı yaparak gökyüzüne dinamik bir tek kare açı kalıbı getiriyor. Bu yapı sizin için özellikle iletişim, öğrenme, inançlar, gündelik düzen ve sağlık temalarında güçlü farkındalıklar yaratacak. Zihniniz hızlanıyor, iç sesiniz derinleşiyor. Ama aynı zamanda düşüncelerle duygular arasında da bir gerilim doğuyor. Evren sizden artık şu soruya dürüstçe yanıt vermenizi istiyor. Gerçekten neye inanıyorsunuz? Ve bu inanç sizi özgürleştiriyor mu yoksa sınırlıyor mu? Bu kavuşum haritanızın 3. evinde gerçekleşiyor. İletişim, fikirler, yakın çevre, kardeşler, yazı, eğitim ve zihinsel yönelimlerle ilgili. Güneş burada farkındalığı, Mars ise eylemi temsil ediyor. Bu iki gezegen birleştiğinde düşünceleriniz artık sadece fikir düzeyinde kalmaz, eyleme dönüşür. Konuşmalarınız daha net, kararlarınız daha keskin hale geliyor. Ama dikkat edin, Oğlak Burcu ölçülü davranmayı, sorumlulukla hareket etmeyi öğretir. Bu yüzden her kelimeniz ve her kararınız uzun vadeli etkileri olacağını unutmayın. Bir proje başlatmak, bir sözleşme imzalamak, bir fikir üzerine harekete geçmek için güçlü bir dönemdesiniz. Fakat bu enerji aynı zamanda zihinsel gerginlik de yaratabilir. Sözcükleriniz güçlü ama şimdi onları bilinçle yönlendirme zamanı. Bu tek karenin karşıt ucunda retro Jüpiter var Yengeç Burcu'nda 9. evinizde. Uzak yolculuklar, yüksek öğrenim, inanç sistemleri, felsefe ve dünya görüşünüzü temsil edilen yerde. Retro Jüpiter burada eski bir ideali, bir eğitim planını veya uzun vadeli bir hedefi veya bir seyahati yeniden gündeme getirebilir. Belki daha önce doğru sandığınız şeyin aslında sizin için artık geçerli olmadığını fark edeceksiniz. Belki bir öğretinin, bir inancın veya fikrin sizi kısıtladığını hissediyorsunuz. Artık zihinsel özgürlük istiyorsunuz. Ama bu özgürlük sadece bilgi değil, bilgelikle gelecek. Bu süreçte hayat felsefenizi yeniden tanımlıyorsunuz. Gerçek doğruyu bulmak yerine kendi deneyimlerinizin rehberliğine güvenmeyi öğreniyorsunuz. Bu tek karenin odak noktasında Koç burcundaki Kiron var 6. evinizde. Sağlık, iş düzeni, hizmet, rutin ve yaşam kalitesiyle ilgili bir alan burası. Kiron burada kusursuz olma isteğini şifalandırır. Belki uzun süredir her şeyi mükemmel yapmaya, kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Ama bu çaba zamanla yorgunluk, tükenmişlik veya fiziksel stres olarak geri dönmüş olabilir. Kiron burada size diyor ki zayıflıklarını kabul etmeden gerçek güce ulaşamazsın. Bu dönemde hem bedeniniz hem zihniniz size sinyaller gönderebilir. Çalışma temponuzu mutlaka gözden geçirin. Fazla yük aldığınız alanları sadeleştirin. Bir şeyleri bırakmak pes etmek değildir, şifaya alan açmaktır. Bu güçlü tek kare açı kalıbı sizden 3 şey istiyor. Söz ve eylem arasında tutarlılık istiyor. Düşündüğünüz gibi konuşun, söylediğiniz gibi davranın istiyor. Zihinsel sınırlarınızı koruyun. Her fikri, her tartışmayı yüklenmeyin. Günlük yaşamınızı ruhsal değerlerinizle uyumlu hale getirin. Çalışırken ruhunuzun da nefes almasına izin verin. Bu süreçte bazı iletişim gerginlikleri, fikir ayrılıkları veya eğitimle ilgili beklenmedik yön değişiklikleri yaşanabilir ama tüm bu deneyimler sizi daha net bir vizyona taşıyacak. Bu dönemde yeni fikir ve projelere başlayabilirsiniz. Yazılı, sözel veya dijital platformlarda ifadeniz güçlü olacaktır. Eğitim, öğretim veya yurt dışı bağlantılı kararlar verebilirsiniz. Zihinsel yorgunluk, dikkat dağınıklığı veya aşırı çalışma temposu getirebilir. Günlük alışkanlıklarda değişim ve sağlık farkındalığına ihtiyacınız var. Bu tek kare sizden sadece akıllı olmanızı değil, bilgi olmanızı istiyor. Artık düşüncelerinizi güçle değil, olgunlukla ifade etme zamanı. Bir fikri savunurken başkalarını ezmek değil, aydınlatmak sizin yolunuz olmalı. Oğlak Burcu disiplinle üretmenizi sağlarken
Kiron da size bedeninizin ve ruhunuzun ihtiyaçlarını hatırlatıyor. Bu iki enerjiyi birleştirdiğinizde gerçekten etkileyici bir söz ustalığı kazanabilirsiniz. Sevgili akrepler, 9 Ocak'taki bu tek kare zihinsel, bedensel ve ruhsal düzeyde büyük bir farkındalık getirecek size. Bir yanınız üretmek, paylaşmak, başarmak istiyor. Diğer yanınız ise artık yavaşlayıp anlam bulmak istiyor. Bu ikisini dengelediğinizde bilgiyle sezgiyi birleştiriyor ve gerçek gücünüze ulaşıyorsunuz. Gökyüzü size diyor ki söylediğin söz taşıdığın bilgelikle değer kazanır. Ve siz bu farkındalığa ulaştığınızda hem işte hem iletişimde hem de ruhsal düzeyde bambaşka bir güce dönüşeceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Güneş ve Mars kavuşumu var. Sevgili yaylar, 9 Ocak'ta gökyüzü sizler için maddi ve manevi değerler ekseninde büyük bir farkındalık zamanı getiriyor. Değer, güven ve üretkenlik kavramlarınız yeniden tanımlanıyor. Güneş ve Mars Oğlak Burcu'nda kavuşurken karşılarında retro Jüpiter var ve kare açıyla Koç burcundaki Kiron yer alıyor ve gökyüzünde güçlü bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Sizleri hem kaynaklarınızı hem inançlarınızı hem de özdeğer duygunuzu sorgulamaya davet ediyor. Bu dönemde evren size açıkça şunu söylüyor. Gerçek gücün sahip olduklarında değil, kendine verdiğin değerde saklı. Bu kavuşum haritanızın ikinci evinde yani para, kazanç, özgüven ve sahip olduklarınız alanında gerçekleşiyor. Mars burada eylem gücü verir. Güneş ise farkındalığı aydınlatır. Yani şimdi maddi konularda kararlılık, disiplin ve strateji zamanı. Bir süredir finansal konularda istikrarsızlık hissediyor olabilirsiniz. Artık bu enerjiyle birlikte kaynaklarınızı yeniden düzenlemek, gelir gider dengenizi netleştirmek istiyorsunuz. Oğlak Burcu'nun sabırlı ve yapıcı duası size diyor ki gerçek zenginlik planlı adımların sonucudur. Bu süreçte yeni bir gelir kapısı, yatırım fırsatı veya uzun vadeli bir finansal yapılanma gündeme gelebilir. Ancak Mars burada hızlı kararlar almaya eğilimli olduğundan aceleci davranmamak önemli. Sabırla ilerlemek size maddi durum ve manevi güç kazandıracaktır. Tek karenin karşıt burcunda retro Jüpiter var. Yengeç burcunda 8. evinizde. Yani ortak gelirler, borçlar, miras, yatırım, krizler ve dönüşümle ilgili burası. Retro Jüpiter burada geçmişte bastırılmış duygusal ve finansal meseleleri yüzeye çıkarabilir. Bu dönemde geçmişte yaşanmış bir kayıp, bir borç, bir özgüven krizi ya da duygusal bir travma yeniden gündeme gelebilir. Ama bu bir tekrar yaşamak değil, şifalandırma fırsatı. Belki birine maddi veya duygusal olarak fazla güven verdiniz ve karşılığında hayal kırıklığı yaşadınız. Şimdi artık şunu öğreniyorsunuz. Gerçek güven başkasından değil, kendi istikrarınızdan doğar. Bu süreçte finansal bağımlılıklardan kurtulmak, ortak maddi meselelerde netleşmek ve geçmiş korkularınızı dönüştürmek çok önem kazanacak. Ve tek karenin odak noktasında Koç burcundaki Kiron var. Bu ev yaratıcılık, kendini ifade, aşk, çocuklar ve özgüvenle ilgilidir. Kiron burada kendini olduğun gibi gösterebilme temasını şifalandırır. Belki uzun süredir yaratıcı yönünüzü bastırdınız, yeterince iyi değilim hissiyle geri çekildiniz. Belki bir aşk ilişkisi size bu yarayı hatırlattı. Şimdi gökyüzü size diyor ki kendini göstermekten korkma. Çünkü en büyük şifa özgünlüğünü kabul ettiğinde gelir. Bu dönem sanatsal ifade, yaratıcı projeler veya duygusal cesaret konularında sizi büyütebilir. Aynı zamanda çocuklar ve romantik ilişkilerde ilgili eski yaralar varsa bunlar gündeme gelebilir ama bunlar artık yüzleşip serbest bırakmanız için gereken deneyimlerdir. Bu güçlü gökyüzü kombinasyonu sizden 3 şey istiyor. Maddi güvenlik ile duygusal güvenlik arasındaki farkı anlamanızı istiyor. Başkasına değil kendinize dayanmayı öğrenmenizi istiyor. Yaratıcı enerjinizi korku yerine özgüvenden beslemeniz gerektiğini öğretiyor. Bu süreçte hem içsel hem dışsal değer yargılarınız yeniden yapılanacak. Bir yanınız düzen kurmak isterken diğer yanınız duygusal olarak derinleşmek isteyebilir. Bu iki yönü dengelediğinizde hem güçlü bir üretkenlik hem de sağlam bir özgüven kazanacaksınız.
Bu dönemde finansal yapılanma, gelir kaynaklarında yenilenme yapabilirsiniz. Ortak para, miras, sigorta veya borç konularıyla ilgili yüzleşmeler gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda duygusal açıklık ve şifa beraberinde gelebilir. Yaratıcılıkta özgüvenin geri kazanılması gerekiyor bu süreçte. Kendi emeğinizin karşılığını netleştirme isteğiniz artacak. Sevgili yaylar, bu tek ara size hem maddi hem manevi olarak özdeğer bilinci kazandırıyor. Artık ne kadar kazandığınız değil, ne kadar istikrarlı ve üretken olduğunuz çok önemli. Mars-Güneş kavuşumu sizi kendi potansiyelinizi sahiplenmeye çağırıyor. Kiron, kendinizi olduğunuz gibi göstermekten utanmayın diyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerde paylaşım dengesini korumak önemli olacak. Unutmayın, paylaşmak güzel ama kendinizi tüketmek pahasına değil. Sevgili yaylar, 9 Ocak'taki bu tek kare sizler için özgüven, değer ve üretkenlik sınavı. Gökyüzü sizi hem içsel gücünüzle tanıştırıyor hem de sizi dışsal güvenlik kapılarından özgürleştiriyor. Belki bazı şeyleri kaybediyor gibi hissedeceksiniz ama aslında kazandığınız şey çok daha derin olacak. Kendinize olan inancınız. Evren size şunu söylüyor: gerçek zenginlik özgüvenden doğar ve bu farkındalıkla birlikte hem finansal hem ruhsal anlamda bambaşka bir istikrar dönemine geçiyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Güneş-Mars kavuşumu var. Sevgili Oğlaklar, 9 Ocak'ta gökyüzü sizin için oldukça kişisel, güçlü ve dönüştürücü bir etki taşıyor. Kim olduğunuzu hatırlıyorsunuz, kimliğinizi yeniden yapılandırıyorsunuz. Güneş ve Mars sizin burcunuzda kavuşuyor. Karşısında da retro Jüpiter var ve kare açıyla Koç burcundaki Kiron devrede olacak. Bu kombinasyon gökyüzünde güçlü bir tek kare açı kalıbı yaratacak. Kimliğinizi, ilişkilerinizi ve köklerinizi kökten dönüştürme sürecini başlatacak. Evren size diyor ki artık kendi merkezinden yönetme zamanı, gücünü kimseye devretme. Bu kavuşum haritanızın 1. evinde, yani kişisel kimliğiniz, iradeniz ve yaşam yönünüzü temsil eden alanda gerçekleşiyor. Güneş burada ben kimim sorusuna ışık tutarken Mars ne istiyorum diye soracak. Bu iki enerjinin birleşimi size çok daha kararlı, iddialı ve eyleme hazır bir hale getirecek. Son aylarda planladığınız ama bir türlü adım atamadığınız konularda artık hareket zamanı geldi. İmajınız, duruşunuz, hedefleriniz yeniden şekilleniyor. Bir nevi yeniden doğuş yaşıyorsunuz. Ancak bu enerji öylesine güçlü ki öfke, sabırsızlık ve yön değiştirme dürtüsünü de beraberinde getirebilir. Bu nedenle gökyüzü size diyor ki gücünü eline al ama kontrolü kaybetme. Bu dönem başkalarının sizi nasıl gördüğünü değil, sizin kim olmak istediğinizi belirleme zamanı. Bu tek karenin karşısında retro Jüpiter var. Yengeç burcunda 7. evinizde ilişkiler ve ortaklıklar alanında bulunuyor. Retro Jüpiter burada geçmişte kurulmuş ilişkiler, ortaklıklar veya evlilikle ilgili meseleleri yeniden gündeme taşıyabilir. Belki bir partnerle sınırlar bulanıklaşmıştır. Belki de bir ilişkide çok fazla sorumluluk almışsınızdır ve şimdi bunun dengesini fark ediyorsunuzdur. Yengeç burcunun duygusal doğası sizi geçmişe çekebilir. Ancak bu retro hareket geçmişe dönmek değil, geçmişten gelen kalıpları bilinçle çözmek anlamına gelir. Artık bu şu farkındalıkla yüzleşiyorsunuz. Bir ilişki beni tamamlamak için değil, benimle büyümek için var olmalı. Bu dönemde hem özel hem iş ortaklıklarında sınırlar, güven ve bağlılık temaları yeniden tanımlanacak. Bir ilişkide nerede bittiğiniz, nerede başladığınız artık çok net olacak. Bu tek karenin odak noktasında da Koç burcundaki Kiron var. Sizin 4. evinizde, kökler, aile ve içsel güvenlik alanınızda bulunuyor. Kiron burada geçmişten gelen aidiyet yaralarına dokunur. Belki aile içindeki roller, ebeveynlerle olan ilişkiler veya köklerinizle ilgili bir kırılma duygusu son dönemde tetiklenmiş olabilir. Koç'taki Kiron diyor ki kendi evini içeride inşa et. Yani dışsal güvenlik değil, içsel huzur önemli. Artık kimseye kendinizi kanıtlamak zorunda değilsiniz. Sizin değerinizi onaylayan değil, size
alan açan ilişkileri hak ettiğiniz bağlardır. Bu süreç geçmişte yaşanan ailevi yaraları fark edip kendi kimliğinizi o kalıplardan özgürleştirmenize yardımcı olacak. Bu güçlü tek kare açı kalıbı sizden 3 şey istiyor. Kendinizi yeniden tanımlamanızı istiyor ama duygusal köklerinizi reddetmeden, İlişkilerde bireyselliğinizi korumanızı istiyor ama empatiyi elden bırakmadan ve kontrol etmek yerine yönlendirmenizi istiyor. Gerçek liderlik gücü paylaşmaktan geçer çünkü. Bu dönemde hem kişisel hem profesyonel ilişkilerinizde güç temaları gündeme gelebilir. Birileri üzerinizde baskı kurmaya çalışabilir ya da siz farkında olmadan bunu yapıyor olabilirsiniz. Bu farkındalığı yakaladığınızda enerjiyi dengelemelisiniz. Bu dönemde imaj, dış görünüş veya kişisel hedeflerde büyük değişimler yaşanabilir. Yeni bir başlangıç, yeni bir yön, yeni bir benlik tanımı olabilir. İlişkilerde güç, sorumluluk ve bağlılık temaları ön plana çıkacaktır. Aile, kökler ve yaşam alanında dönüşümler sizi bekliyor. Köklerden gelen korkuların şifası da yine bu dönemde gerçekleşecek. Sevgili oğlaklar, bu tek kare sizi kendi ekseninizde hizalamak için geliyor. Uzun süredir başkalarının beklentilerini, toplumsal sorumlulukları veya ailevi yükleri taşıyor olabilirsiniz. Artık evren size diyor ki senin hayatının merkezinde sen olmalısın. Güneş-Mars kavuşumu size olağanüstü bir irade veriyor. Kiron ise gerçek güç savunmasızlığını kabul ettiğinde doğar diyor. Yani hem güçlü hem de yumuşak olmayı öğreniyorsunuz. Bu sizin için yeni bir olgunluk seviyesi. Sevgili oğlaklar, 9 Ocak'taki bir tek kare sizin için bir kimlik uyanışı niteliğinde hayatınızda ben artık aynı kişi değilim diyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Eski roller, eski ilişkiler, eski korkular artık size hizmet etmiyor. Şimdi kendi gücünüzü sahiplenmenin, kendi hikayenizi yazmanın zamanı geldi. Gökyüzü size şunu söylüyor. Senin görevini kimse senin kadar disiplinle yapamaz ama artık bu görevi kendi kalbinin sesine göre tanımla. Ve siz bu farkındalığa ulaştığınızda hem kişisel hem ruhsal anlamda yepyeni bir dönem başlıyor olacak. Kendinizin mimarı oluyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç yaşamanızı diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Güneş-Mars kavuşumu var. Sevgili kovalar, 9 Ocak'ta gökyüzü perde arkasında güçlü bir enerji ortaya çıkarıyor. Zihninizi susturuyor, sezgisel gücünüzü keşfediyorsunuz. Güneş ve Mars Oğlak Burcu'nda kavuşuyor ve tam karşısında retro Jüpiter var. Ve bu karşıtlığa Koç burcundaki Kiron'da kare açı yapıyor ve gökyüzünde müthiş bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu güçlü etki sizler için bilinçaltı, sağlık, iç dünya, sezgi ve iletişim alanlarında bir uyanışı temsil ediyor. Bir süredir sessizce bastırdığınız, görmezden geldiğiniz veya zihninizin derinliklerine ittiğiniz konular şimdi yüzeye çıkacak. Ama bu bir kriz değil, şifanın başlangıcı. Evren size fısıldıyor. Artık suskunluğun ardındaki gerçeği duymanın zamanı geldi. Bu kavuşum haritanızın 12. evinde, yani bilinçaltı kapanışlar, gizli planlar ve ruhsal arınma alanında gerçekleşiyor. Mars burada gizli kalmış enerjileri uyandırırken Güneş farkındalığı aydınlatıyor. Ve şimdi göremediğiniz şeyleri görmeye, inkar ettiğiniz yönlerinizi kabule davet ediliyorsunuz. Bir dönemin kapanışı yaşanıyor olabilir. Belki bir iş, bir ilişki ya da alışkanlık artık sona gelmiş durumda. Oğlak Burcu burada size disiplini bir şekilde bırakmayı öğretir. Artık bana hizmet etmeyen şeyleri sevgiyle uğurluyorum demenin zamanı geldi. Bu kavuşum aynı zamanda içsel bir uyanış yaratır. Kendinizi daha fazla inzivada, yalnız kalma isteğinde, maneviyata yönelirken bulabilirsiniz. Ama unutmayın, bu yalnızlık bir boşluk değil, yenilenme alanıdır. Ve tek karenin karşısında Jüpiter var. Retro Jüpiter Yengeç Burcu'nda sizin 6. evinizde bulunuyor. Bu ev günlük düzen, çalışma ortamı, sağlık ve hizmet konularını temsil ediyor. Retro Jüpiter burada sizi neden bu rutinleri sürdürüyorsun diye sorgulamaya itebilir. Belki işiniz, belki yaşam tarzınız ya da bedeninizin ihtiyaçlarıyla uyuşmayan bir tempo içindesiniz.
Artık bu dönemde hem fiziksel hem ruhsal sağlığınıza daha bilinçli yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü Jüpiter burada daha fazlasını isterken retro haliyle daha az ama öz mesajını verir. Çalışma düzeniniz, iş arkadaşlıklarınız veya sorumluluklarınız konusunda fazla yüklenmiş olabilirsiniz. Gökyüzü size hatırlatıyor, hizmet etmek kendini feda etmek değildir. Bu retro dönem iş yükünüzü sadeleştirme, sağlığınıza dikkat etme ve ruhsal dengeyi geri kazanma fırsatıdır. Tek karenin o odak noktasında Koç burcundaki Kiron var. Sizin 3. evinizde iletişim, düşünce ve öğrenme alanınızda yer alıyor. Kiron burada kendini ifade etme korkusunu şifalandırmak ister. Belki geçmişte yanlış anlaşılma, dinlenmeme ya da sözünün değersiz görülmesi gibi deneyimler yaşadınız. Şimdi gökyüzü diyor ki artık kendi sesine güven. Kova olarak zihin çok hızlı çalışır zaten ama bazen duygular geri planda kalır. Bu tek kare size kalpten konuşmayı, zihni susturup sevgiyi dinlemeyi öğretiyor. Bu dönemde yazmak, terapi, meditasyon veya ruhsal çalışmalar size iyi gelebilir. Çünkü şifa kelimelerinizin içindeki hakikatte gizli. Bu güçlü tek kare kalıbı sizden 3 şey istiyor. İç sesinizi bastırmayın diyor. Sessizlikte duyduğunuz o sezgisel rehber size doğruyu söylüyor çünkü. Ruhsal dengeyi günlük yaşamla uyumlu hale getirin diyor. Ne sadece çalışın ne sadece içe dönün, ikisini birleştirin. Ve zihninizi şifalandırmanızı istiyor. Geçmişteki iletişim yaralarından özgürleşin, kendinizi ifade etmenin yeni yollarını bulun. Bu süreçte farkındalıklar derinleşecektir. Bazı şeylerin perde arkasında insanların gerçek niyetlerini görebilirsiniz. Bu farkındalık sizi öfkeye değil, anlayışa yönelsin lütfen. Bu dönemde bilinçaltı korkularla yüzleşme, kapanan yeni döngüler ortaya çıkabilir. Sağlık, çalışma düzeni ve yaşam biçimiyle ilgili farkındalıklar yaşayacaksınız. Meditasyon, terapi veya spiritüel çalışmalar size iyi gelir. Zihinsel yorgunluk, duygusal arınma ihtiyacınızı arttıracak yeni bir düşünce tarzı geliştirmelisiniz, iletişimde derinleşmelisiniz. Sevgili kovalar, bu tek kare dış dünyadan ziyade iç dünyanızın yeniden yapılanmanızı istiyor. Artık güçlü görünmek yerine gerçekten güçlü hissetmek istiyorsunuz. Bu yolu da içsel sessizliğe izin vermekten geçiriyor. Oğlak burcundaki Güneş-Mars kavuşumu size kontrolü bırakmadan disiplini bir arınma getirirken Kiron'da içsel iletişiminizi onarın diyor. Yani önce kendinizle dürüstçe konuşun, sonrasında dış dünyaya size aynalık yapacaktır. Sevgili kovalar, 9 Ocak'taki bu tek kare sizleri ruhsal temizlik, bilinçaltı, şifa ve zihinsel yenilenme sürecine davet ediyor. Bu dönemde geri çekilmek, içe dönmek, sessiz kalmak zayıflık değil, tam tersine yeniden doğuşun hazırlığıdır. Gökyüzü size şunu söylüyor. Gerçek özgürlük iç huzurunun başladığı yerde başlar ve siz bu farkındalığa ulaştığınızda hem ruhsal hem zihinsel olarak bambaşka bir frekansta titreşeceksiniz. Kendinizi yenilenmiş, zihninizi arındırmış ve yüreğinizi dinlemeye hazır hissedeceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Güneş-Mars kavuşumu var. Sevgili balıklar, 9 Ocak'ta gökyüzü sizler için hem vizyoner hem dönüştürücü bir dönüm noktasını temsil ediyor. Rüyalarınız gerçeğe dönüşüyor ama önce sınırlarınızı çiziyorsunuz. Güneş ve Mars Oğlak burcunda kavuşuyor. Karşısında retro Jüpiter var ve bu karşıtlığa Koç burcundaki Kiron'da kare açı yapıyor. Ve gökyüzünde güçlü bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu enerji sizin haritanızda sosyal çevre, hedefler, aşk, yaratıcılık ve değer duygusu ekseninde çalışıyor. Evren adeta diyor ki kiminle yürüdüğünüzü, neye inandığınızı ve neye hizmet ettiğinizi yeniden tanımlayın. Bu kavuşum sizin 11. evinizde, yani hayaller, toplumsal çevre, projeler ve gelecek planları alanında gerçekleşiyor. Güneş burada vizyonunuzu aydınlatırken Mars sizi harekete geçiriyor. Bu dönemde uzun süredir aklınızda olan bir hedefi hayata geçirmek için güçlü bir motivasyon duyabilirsiniz. Yeni projeler, ekip çalışmaları veya sosyal çevre değişimleri gündeme gelebilir.
Ancak bu enerji gruplar içinde liderlik mücadelesi veya otoriteyle çatışma gibi durumları da beraberinde getirebilir. Bu yüzden dikkat edin. Eğer bir grubun parçasıysanız artık o grubun sizi yansıtıp yansıtmadığını sorgulayabilirsiniz. Belki de artık kendi yolunuzu çizmenin, kendi vizyonunuzu oluşturmanın vakti gelmiştir. Gökyüzü size diyor ki kendi hedeflerinizi başkalarının beklentileriyle sınırlamayın. Bu dönem kariyerle bağlantılı büyük bir sıçramayı da tetikleyebilir. Yeter ki cesur olun ve planlarınızı disipline uygulayın. Bu tek karenin karşıt ucunda retro Jüpiter var. Yengeç burcunda 5. evinizde aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanında yer alıyor. Retro Jüpiter burada kalpten gelen mutluluğu sorgulatır. Gerçekten sizi mutlu eden şey ne? Yaratıcı potansiyelinizi nerede bastırıyorsunuz? Bir ilişki ya da romantik bağda fazla vermek ya da fazla beklemek dengesini fark edebilirsiniz. Bu enerji eski aşkları ve geçmişte yarım kalmış duygusal hikayeleri de gündeme getirebilir. Ama bu dönüş tekrar başlamak için değil, duygusal olgunluk kazanmak içindir. Jüpiter burada diyor ki, kendini ifade etmekten korkma ama bunu başkalarından onay beklemeden yap. Bu dönem aynı zamanda yaratıcı üretimler, sanatsal projeler veya çocuklarla ilgili konularda da derin farkındalıklar getirir. Yüreğinizle üretmeye, kalpten gelen bir hedefe adım atmaya davet ediliyorsunuz. Tek karenin odak noktasında Koç burcundaki Kiron var. Sizin 2. evinizde özdeğer para, güvenlik ve sahip olduklarınız alanında. Bu alan kendine ne kadar değer veriyorsun sorusunu gündeme getirir. Kiron burada geçmişte yeterince iyi değilim inancını şifalandırmak ister. Belki maddi konularda gecikmeler, belirsizlikler ya da kendi potansiyelinizi küçümseme eğilimi hissediyorsunuz. Bu tek kare diyor ki gerçek değer sahip olduklarında değil, kim olduğunu kabul etmekle ölçülür. Yani artık dışsal onaylardan, başkalarının beklentilerinden özgürleşiyorsunuz. Kendi emeğinize, kendi birikiminize, kendi yaratıcılığınıza inanmayı öğreniyorsunuz. Bu süreçte maddi anlamda yeni bir yapı kurma, kazanç düzenini değiştirme veya yeteneklerinizi farklı şekilde değerlendirme potansiyeliniz çok yüksek. Ancak ilk adım kendinize inanmak. Bu tek kare sizden 3 şey istiyor. Kendi hedefleriniz için mücadele etmenizi ama kalbinizin sesini duymadan karar vermemenizi istiyor. Aşk, yaratım ve toplumsal sorumluluk arasında denge kurmanızı istiyor. Kendi değerinizi sahip olduklarınızla değil, hissettiklerinizle ölçmenizi istiyor. Bu dönemde hem toplumsal rolünüz hem kişisel arzularınız arasında bir çekişme olabilir. Ama bu çekişme sizi daha olgun ve sağlam bir yöne taşımak için geliyor. Bu dönemde yeni projeler, hedefler, yön değişikliği söz konusu olabilir. Sosyal çevrede ayrılıklar veya yeni bağlantılar olası. Yaratıcı üretim, sanatsal başarı veya sahneye çıkma cesareti gösterebilirsiniz. Maddi konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kalpten gelen hedeflerle toplumun beklentilerini dengeleyebilirsiniz. Sevgili balıklar, bu tek kare size büyük bir kendini yeniden tanımlama fırsatı sunacak. Artık başkalarının hayallerini değil, kendi rüyanızı gerçekleştirme zamanı. Ama bunun için önce ben buna layığım diyebilmeniz gerekiyor. Oğlak burcundaki Güneş-Mars kavuşumu sizi disiplinli bir şekilde harekete geçiriyor. Jüpiter yengeçte ruhunuzu besliyor. Kiron Koç'ta kendinize inanmanızı sağlıyor. Ve üçü birleştiğinde hem içsel hem maddi anlamda yepyeni bir güç doğuruyor. Sevgili balıklar, 9 Ocak'taki bu tek ara açı hayatınızda yepyeni bir vizyon kazandırmak için mükemmel bir fırsat. Artık kalbinizle hedefleriniz aynı çizgide olmalı. Siz sezgisel bir burçsunuz zaten. Eğer iç sesiniz artık bu değil diyorsa yeni bir yol çizmenin tam zamanı. Gökyüzü size fısıldıyor. Rüyalarınız gerçek olacak ama önce kendi değerinizin farkına varın. Ve siz bu farkındalığa ulaştığınızda hem yaratıcı hem ruhsal hem maddi anlamda hayatınız yepyeni bir dengeye oturacak. Artık siz yalnızca hayal eden değil, hayalini somutlaştıran bir balık olacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.